Ekonomik zorluklar, eski kafa insanlar, mide bulandırıcı siyaset ve gittikçe zorlaşan yaşam şartları derken Türkiye'den gitmek istemeyen kimse kalmadı herhalde. Ulan eskiler ne güzeldi be. Özellikle 2015'e kadar olan zamanlar bence çok iyiydi. Facebook vardı, Messenger vardı, insanlar sosyaldi, böyle ekonomik zorluklar da yoktu. Savaşlar pek hatırlamıyorum. Muhtemelen sadece yine İsrail-Filistin muhabbetleri falan dönüyordu. İnsanlar etkinliklere falan katılıyordu. Hani herkesin tek derdi eğlenmek falandı. Ulan ne zaman o gezi olayları patlak verdi. Ondan sonra her şey boka sardı. Her geçen yıl, her geçen seneler daha da boka sardı. Daha da kötü oldu. Şimdi 2024 yılında şöyle bir geriye baktık mı gerçekten de çok özlüyorum o zamanları. Tabii sadece ben değil, muhtemelen bu videoyu izleyen sen de özlüyorsundur. Çünkü abi Türkiye'de hayat artık çok farklı oldu. Her şey çok zorlaştı. Tabii uzun bir zaman geçti. İktidar yine aynı iktidar bu arada. Ama aynı olmayan bence insanların fikirleri ve düşünceleri artık. Çünkü gerçekten dayanılmaz bir hal aldı iyice. Özellikle bu gençlerin, yani ben de dahil olmak üzere, gençlerin %97'si ya da 98'i, belki de %99'dur, biraz abartmış olurum ama gerçekten de bu ülkeden gitmek istiyor. Tabii bunun en başında tabii ki de ekonomik zorluklar yer alıyor. Çünkü abi bu ülkenin gençleri gerçekten de hak ettiği hayatı yaşayamıyor bu Türkiye'de. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Şu an 27 yaşındayım. Gerçekten de bu yaşıma kadar hiçbir şey sahibi olamadım ya. Bak yıllardır çalışıyorum bu yaşıma kadar. 20 yaşından beri çalışıyorum. Hatta 18'den beri başladım. Hiçbir şey sahibi olamadım. Tamam, ilk başta biraz gençlik aklı, ne bileyim, eğlenmişimdir, takılmışımdır. Hani kanım kaynıyordur, normaldir. O zaman belki bir şeyler alınabilirdi. Ne bileyim, bir araba alabilirdim veya kendime bir şeyler yapabilirdim. Ama abi şu an gerçekten de imkansız. Şu an ne araba alabiliyorsun, ne ev alabiliyorsun. Ortalama bir iPhone bile 50 bin liradan başlıyor. Çünkü hal böyle olunca abi tabii ki de gençlerin kafasında şöyle bir şeyler dönüyor. Ulan yurt dışındaki yaşıtlarına bakıyor. Örneğin bir Amerika'da. Aileleri zaten çocukları salıyor 18'inde falan sokağa. Nasıl yaşarsanız yaşayın diyor. Çocuklar bir şekilde çalışıyor abi orada. Emeğini karşılığını alıyor. Arabalarını alabiliyor. Zaten orada araba almak, çerez almak gibi bir şey. Gerçekten de okullarını okuyabiliyorlar. En iyi üniversitelere gidebiliyorlar. Eğlenebiliyorlar özellikle. Yani bence bu etkinlik konusunda çağın gerisinde kaldık. Çünkü eskiden çok güzel etkinlikler oluyordu. Dünyaca ünlü sanatçılar geliyordu. Şu an bilmiyorum, ara ara geliyordur belki ama eskisi gibi değil abi. Tadı yok gerçekten de. Neyse, adamlar bir şekilde 18'inden başlayıp hayatını bir şekilde oturtuyor, yaşamını kuruyor. Ev sahibi oluyorlar, araba sahibi oluyorlar, ailelerini kuruyorlar. Yani geleceğe dair hiçbir kaygıları kalmıyor. Peki Türkiye'deki bir gence baktınız mı ne oluyor? Abi 18'inde zaten aile baskısıyla şu üniversiteye git, bu üniversiteye git, şu bölümü oku, bu bölümü oku diye başlıyor bir kere en başta. Ulan çocuk tabii her şeyden habersiz. Tamam diyor, ailesinin sözünü dinliyor, okuyor bir şekilde. Tabii de orada başlıyor zorlukları görmeye. Çünkü okumak bile lüks oldu bu devirde. Hani tamam, okursun, gidersin başka bir şehirde 3-5 kişi bir ev tutarsınız. Hani birlikte kalırsınız. Çünkü kiralar biliyorsun ateş pahası. Yani bir tek kişinin yapacağı iş değil eğer zengin değilsen. Neyse, adam okuyor, yıllarını veriyor, 4 sene lisans mezun oluyor. Ulan bir bakıyor iş bulamıyor. Çünkü abi Türkiye'de öyle bir yer oldu ki eğitim sistemi, herkes üniversite mezunu. Kimse iş bulamıyor. Benim çok yakın bir arkadaşım var. Kendisi 5-6 sene falan okudu. İşte hazırlık mazırlık vesaire derken. Ulan çocuk A101'de kasiyerliği kazandı. Lan böyle bir şey mi var? Hani bu muydu onun hak ettiği? Ama ne yazık ki gerçekler bu. Hani çoğu üniversite mezunu hiçbir şey olamıyor gerçekten de. Liyakat yok çünkü. Öğretmen oluyorlar, hemşire oluyorlar. Ama atanamıyorlar. Çünkü abi yüz binlerce, milyonlarca mezun var. Yani ülkemizin gençleri yetmezmiş gibi bir de mülteciler var tabii ki de. Bir de o başımızın belası mültecilerle mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Yani gerçekten dağlanacak halimize gülüyoruz ya. Tabii hal böyle olunca ne oluyor? Gençler yurt dışına gitmek istiyor. Ki bence en büyük hakları. Gerçekten de ben bu konuda zaten kendim de gitmek istiyorum. Herkese hak veriyorum. Gidin abi, kaçın. Kurtarın kendinizi. Nedenini söylememe gerek yok. Çünkü annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz bize bir gençlik borçlu. Yani futbol takımı tutar gibi parti tuttukları için, hiçbir şekilde eleştiriye açık olmadıkları için yıllardır aynı muhabbetler dönüp duruyor bir şekilde. Bakın, burada bir genelleme yaparım ama tabii istisna bir sürü kişi vardır. Kendi anneniz babanız da olabilir, sizi anlıyor olabilir. Ama ülkenin geneli öyle şekil abi. Gençleri anlamak istemiyorlar. Ulan gençler sokakta isyan ediyor. Okuyorum, bir şey olamıyorum diyor. Hani geçim sıkıntısı yaşıyorum diyor. Dayı gelmiş diyor, çıkar telefonunu göster. Ya dayı, ne alakası var amına koyayım telefonla bu işin? Hadi tamam dayı, sen de ekonomik zorluklar görmüşsün. Yok bilmem, ekmek kuyrukları, tüp kuyrukları görmüşsün de. Şu anki durumla önceki durum aynı mı sence? Hani bu dayılar sanıyor ki ülke geliştikçe ekonomi de gelişiyor ve daha iyi bir hal oluyor. Ama öyle değil işte. Ülkenin gelişmesiyle ekonominin daha iyi olması paralel bir şey değil. Tamam, şimdi imkanlar var. Eskisi gibi ekmek kuyrukları vesaire bilmem ne yağ kuyrukları yok. Gördüğümüzde oluyor da neyse, yok diyelim biz onu artık. Ama artık adamlar alamadığı için kuyruğa giremiyor. Dayı sen bunu anlamak istemiyorsun tabii. Neyse, devam o ki bir yandan da bu eski kafalı insanlar, bir yandan gençler ne yapsın abi? Tabii ki de gitmek istiyor. Öte yandan da bu mide bulandırıcı bir siyaset havası var ülkede. Yıllardır gerçekten de hiç değişmeyen. Yani artık ben siyasetin sesini bile duymak istemiyorum. Çünkü gerçekten de kusacağım. O kıvama geldim artık.
Sürekli bağırışlar, çağrışlar, kavgalar, yani birbirlerine çirkin çirkin iftiralar. Yani bir ton şey dönüyor siyasette. Gerçekten hani takip bile etmiyorum artık. Oğlum bizim siyasiler niye yurt dışındaki örneğin Norveç ne bileyim ya da Finlandiya'daki gibi siyasetçiler gibi medenice birbirlerini eleştiremiyorlar. Eleştiremiyorlar da gelip sürekli kavgalar, çağrışlar, iftiralarda bulunuyorlar birbirlerine. Hani bakın bir aralar gerçekten de siyaseti de takip ederdim. Ama artık öyle bir hal aldı ki hani bir anlamı yok bunun. Kafa ötelemekten başka hiçbir işe yaramıyor. Ki zaten yıllar sonra da bu birbirlerine hiç hoş yakıştırmalarda bulunmayan siyasetçiler bir bakıyorsun kol kolalar bugün. Yani gerçekten de çok garip. O yüzden abi ben gerçekten de bu siyasileri hiç samimi bulmuyorum. Ve kendilerini yaptıkları gibi halkı da kışkırttıklarını düşünüyorum. Gerçi şimdi daha yeni yeni normalleşme süreci bilmem ne altında ziyaretler falan gerçekleştiriyorlar ama ben yine de samimi bulmuyorum hiçbirini. O yüzden bu siyaset muhabbetlerini de yurt dışına gitmek isteyen insanların bir nedeni olarak görüyorum. Bir diğer sebep de tabii ki ülkenin iyi yönetilememesi. Yani şimdi kimse çıkıp da tabii ki de ülkeyi iyi yönetiliyor diyemez bence. Çünkü yıllardır süregelen ekonomik zorluklar var, liyakatsizlikler var, adaletsizlikler var. Hatta dış siyasette bile sürekli komşu ülkelerle bıçak bıçağıyız yani. Bir ara sağlıkta bir numara izleyen naralar atanlar şu an hastanelerden randevu bile alamıyorlar. Öyle komik bir hal yani. Hani ne bileyim yani şimdi burada say ülkenin tabii ki de sorunları bitmez de ben şahsen iyi yönetilemediğini düşünüyorum. Bu sebepten de tabii insanların göç etmek istediği kanaatindeyim. Hani özellikle gençler tabii ki de. Öte yandan da ben bu ülkede ifade özgürlüğünün olduğuna inanmıyorum. Yani şimdi bunu konuşacağım diye de umarım başıma bir şey gelmez. Ki sizce nasıl yani bu ülkede ifade özgürlüğü olsun değil mi? Birilerine en ufak bir eleştiride bile gecenin köründe gözaltına alıp karakolda ifade verebiliyorsun. Hatta hapse bile girebiliyorsun. Ama öte yandan tarikatçının biri çıkıp Atatürk'e ana avrat küfür ederken başına hiçbir şey gelmiyor. Ülkede böyle de saçma bir adalet var. Yani ifade özgürlüğü anlamında hiçbir şey yok bence. Hani bu yanlış anlaşılmasın şimdi ben ifade özgürlüğü derken birilerine ana avrat sövmekten bahsetmiyorum tabii ki de. Ama eleştiriye bile gelemiyor bu insanlar. Mesela yakın zamandan bir örnek vereyim. Geçenlerde o sokak röportajında gözaltına alınan bir kadın vardı ve kaç gündür tutuklu yargılandı biliyorsunuz. Daha bunun gibi birçok örnek var tabii. Say bitmez burada da. Sizin beni anladığınızı düşünüyorum. Özetle bu ve bunun gibi saymakla bitmeyen birçok sorun olduğu için özellikle gençlerin bu ülkeden göçmek istediğini düşünüyorum. Ki ben de bunların başındayım ama beni bağlayan bazı özel sebepler var. O yüzden şimdilik bekliyorum. Tabii ki de elime ilk fırsat geçtiğinde ben de gitmek istiyorum. Hani bir şekilde hayatımı orada kurup en azından belki ileriki zamanlarda geri dönebilirim diye düşünüyorum. Ki belki yani bir ihtimal. Bir yanım böyle diyor, öteki yanımda ulan diyor Atatürk bu ülkeyi size emanet etti. Hani bunu böyle mi koruyacaksın ülkeni, bunlara mı bırakacaksın diyor. Ama tabii olan bizim gençliğimizde oldu ya. Ben yaşayamadım abi gençliğimi. Bize bir gençlik borçlusunuz. Neyse dostlarım çok uzatmayacağım. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Hani yorumlarda lütfen belirtin. Güzel bir tartışma yapalım. Hani sizce bu ülkede kalıp bu ülkeyi kurtarmak için mi çabalamalıyız? Yoksa kendi hayatımızı kurtarmak için başka ülkelere göç edip orada mı yaşamalı mıyız? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.